Şimdi biraz dönüşüm çizgisinden gidersek, şunu görüyoruz. Başlangıçta sinemanın en büyük sorunlarından birisi kamerayı sokağa çıkarmaktı. Verford'un bile zorlandığını hissedersiniz. Böyle bir şey, sokakta çekim yapmak, hayatı rahatsız etmek. Ama aynı zamanda insanların kamera karşısında tutumlarının değişmesi. Belgeselcilik için en zor şey. Ama dediğimiz gibi Verford belgeselci değildi. Düsturu şeydi. Bizim katlanayız. Olduğu gibi hayat. Yani kameraların hayata, sosyalist hayata dahil. Kameranın başındaki adam bir işçi ve devrime katılan birisi. Yani devrim sürecinin içerisinde ki işbirliğine katılan birisi, devrimci işbirliğine katılan birisi. Bu sinemayı bir sanat olarak görmediği anlamına geliyor. Pino Pravda zaten doktrinlerinden birisi. Pravda gazetesinin sinemasında böyle bir seri filmi çok sayıda aslında filmi var. Bir de Kavganın Doğumunda Eisenstein'in arasındaki kavganın doğumunda şöyle bir şey belirliyor. Eisenstein diyor ki sinema kafaları yarmalı ve düşündürmelidir. Yani bize sine göz değil, sine yumruk lazım. Eisenstein'in cevabı da bu. Eisenstein'in sinemaya çok güvendiğini ama Verford'un da elbette kendisi tarzındaki bir sinemaya çok güvendiğini görüyoruz. İkisi de belli bir noktadan sonra tabii Stalin rejimi döneminin sosyal realist, sosyalist realist diyelim, resmi sanat anlayışıyla çelişiyorlar. Verford neredeyse iş bıraktı diyor. Film arşivi haline geliyor. Çok fazla film yapamaz hale geliyor. Grupta dağılıyor. Eisenstein ise şeyini kaydırıyor. Yani ödül veriyor. İdeolojik ödüller veriyor. Bilimsel anlayışıyla. O devirdeki en büyük saldırı formalizm. Formalist oldukları söyleniyor. Eisenstein'in film anlayışını özellikle sesli sinema döneminde kaybetmeye başlıyor. Bir tür romantizme. İkinci Dünya Savaşı yaklaşırken, İkinci Dünya Savaşı yılları. Bu özgüven şuna dayanıyor. Gerçekten sinema düşündürtmeyi başaracak. İnsanları düşündürtmeyi başaracak. Yani onları bilinçlendirecek bir kapasiteye sahip oldu. Ama gel zaman git zaman İkinci Dünya Savaşı patlayı veriyor. Her taraf yıkım içinde. Avrupa. Ve sinema sürüyor zaten. Nazilerin büyük bir propaganda aracı. Her taraf aslında büyük bir propaganda aracı. Savaş içindeki ve sonundaki İtalya'da filmciler yıkım içinde bir ülke sonuçta. Yerleri aksiyonların Hollywood sinemasında olduğu tarzda, aksiyon filmlerde olduğu tarzda insan eylemlerini durumları öyle o kadar kolay dönüştüremeyeceğini, değiştiremeyeceğini düşünmeye başlıyorlar. Ya da düşünmüyorlar, hissediyorlar. Bu aksiyon imaj dediğimiz imaj bir tür krize giriyor. Ki günümüz Hollywood sinemasında, Amerikan sinemasında ve çoğu olağan sinemada %90'ı aslında sanatsal açıdan tartışmak
için sıfırdır. %1'i belki bir sanat eseri olarak kabul edilebilir günümüz sinemasının. O güvenlerini kaybediyorlar. İnsanın dünyayı dönüştürebileceği, düzeni değiştirebileceği inançlarını yitirmiş görünüyorlar. Böylece aksiyon imajda bir krize giriyor. Hala içinden çıkamadığı bir krize giriyor. Ve sinema Godard'ın deyişiyle artık tarihi yazılabilir hale geliyor. Yani bitiyor. Aksiyon imajı içerisinde eriyerek bitiyor. Ancak bu %1'in değeri var. Ama endüstri olarak elbette devam edecek. Televizyonla paralel. Elbette kötü sinema devam edecek. Deleuze için ise yine benzeri bir tarzda bunu tarif ediyor. Deleuze şöyle tarif ediyor. Bu İtalya'da doğan akımı, neorealizm diyoruz. Yeni realizm. Realizmin yenilenmesi değil. Sinemada realizm, kameranın ve filmcinin arka planda görünmemesi, olmaması, saklanması. O zaman siz de gözlerinizle, gözleriniz aracılığıyla ekranla özdeşleşeceksiniz. Bu Hollywood sinemasında zaten var. Niye neorealizm diyor adına? Bir takım estetik kategoriler olmalı. Yani sosyal konulardan bahsediyor olması değil. Neorealizmin esas sırrı. Deleuze'ün deyişiyle tanıklık değerlerinin ortaya çıkışı. Sinemanın içerisinde. Sanki sinema, yani bir anlamda şöyle de yorumlayabilirsiniz belki. Deleuze'ün anlatmak istediğini. Sanki sinema daha yeni tanıklıkları keşfediyor. Olaylara tanıklık, maruz kalma durumu, düşünememe hali, hayal gücünün şeyi aşma hali, düşünceyi aşma hali, dolayısıyla kavranamazlığı. Bunun üzerine kurulu gerilimler ön plana çıkmaya başlıyor. Bu yüzden mesela hep tanıklık ve maruz kalma halinde olanlar var. Bu neorealist sanatta. Rossellini, Visconti, giderek Bellini, Pasolini yazarsa ki daha çok poetiktir. Realist. Yani sanki sinema oldukça geç keşfediyor. Ekranda görünen kişinin de bir şeyler gördüğü. O ana kadar normal, realist Hollywood anlayışı içerisinde filmde kahramanlar her zaman bir aksiyon beklenir. Uyumak bile bir aksiyondu. Yani her üzerinde eğlenen varlığı bir de eğleyicisi olmalıydı. İkisi arasındaki bağ kopmuyordu. Koparılmıyordu. Şimdi bu bağ kopuyor. Dolayısıyla optik ve sesli imajlar diyor. Salt optik durumlar, görüntüsel durumlar ve sesler. Artık sesleri. İllaki belgesel olması gerekiyor. Vertop'tan sonra kameranın ikinci kez sokağa çıkışı tam da bu yüzden neorealizme kalıyor. Yani İtalyan sinemasının kurduğu bir şey.
Deleuze buna genel olarak şeyi başlangıç diyor. Belki Renoir sinemasında, Bertolt'ta falan bu ağılsam evrende nüve halinde bundan bir şey açığa çıkmıyor. Başka İtalya yeni gerçekçiliğiyle. Bu şeyde hareket imajdan zaman imaja geçiş. Yani zamanın dolaysız bir veri olarak, şeyin bir fonksiyonu olarak değil de, hareketlerin, aksiyonların bir fonksiyonu olarak değil de, kendi başına orada durabilmesi, kendine yetebilmesi ve zamanın içerisine gerekirse aksiyonun, gerekirse şeyin girip çıkması ama zamanın bir saati kendisinin ontolojik bir varlık olarak tanınması içerisinde.